Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Yufka yok, hamur açma derdi yok. Kolay, basit bir tarif vermek istiyorum. Semizotlu, kolay tepsi böreği tarifimize hemen başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, bunu azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu yoğuralım. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Azar azar ekleyelim. Orta sertlikte hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 5 dakika pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru yoğurduğum kaba tekrardan alıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Evet, bahçeden semizotu topladım. Yıkadım. Suyunu iyicene süzdürdüm. Sap kısımlarından ayırarak yaprak haline getiriyorum. Bir kiloya yakın semizotu kullandım. Daha farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Ispanak, pazı, ısırgan otu. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Üzerine tuz serpiyorum ve karıştırıyorum. Bir süzgeci alarak fazla suyunu süzdürüyorum. Üzerine 2 adet yemeklik kavrulmuş soğanı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Küçük bir kase beyaz peynirim var. Karabiber, kırmızı pul biber ve tekrardan karıştırıyorum. Evet, hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Tekrardan yoğurarak havasını alıyorum. Hamuru bölüyorum. Portakal büyüklüğü kadar bir parçayı üzeri için kenara alıyorum. Evet, fırın tepsisine girebilecek büyüklükte bir tepsiyi bir miktar yağ ile her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Hamurun büyük kısmını tepsiye alarak elimle açıyorum. Hafif kenarlardan taşıyacak şekilde büyütelim.
Evet, bu şekilde açmamız yeterli olacaktır. İç malzememizi üzerine alalım. Kalan hamura 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı suyu da azar azar ekleyerek elimizle yoğuralım. Ve çırparak akışkan bir hale getirelim. Elimizle de topakları ezelim. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Tepsinin üzerine gezdirelim. Evet, aralarda hafif bir şekilde semizotları görülmeli. Dilerseniz üzerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Böreğimiz fırına girmeye artık hazır. Fırınımızı önceden 180 dereceye ısıtalım ve üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, böreğimiz nar gibi kızardı. Hiç bekletmeden hemen fırından çıkartalım. Terleme yapmaması için hemen fırın tepsisinden servis tabağına alalım. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Böreğimizi ılıkken dilimlemenizi tavsiye ederim. Benim vaktim olmadığı için sıcakken dilimliyorum. Evet, gördüğünüz gibi altı, üzeri, her tarafı nar gibi kızardı. Gerçekten muhteşem. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.